Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bizim için yılın en sevdiğimiz zamanları geldi. Biz de bu ışıltılı günlere kendi evimizi hazırlamak için geçen sene yayınladığımız yılbaşı ağacı süsleri videosunun bir ikinci versiyonunu sizlerle paylaşmak istedik. Geçen seneki videomuzu yukarıdaki kartlara ekliyoruz. Bir sene önce yaptığımız süslere kartlara eklediğimiz videodan bakabilirsiniz. Bu sene ise yine 3 farklı süs yaptık. Öncelikle birkaç yerde karşımıza çıkan bu punch nakışından yılbaşı toplarını denemek istedik. Sonrasında bu tatlı yılbaşı dedelerimizi yaptık. Ve bir de kış aylarının vazgeçilmezi olan keçeden bir süs hazırladık. Şimdi gelin hepsine tek tek bakalım. Öncelikle punch nakışıyla yaptığımız yılbaşı toplarından başlayalım. Benim punch nakışı için bir kumaşım var her zaman kullandığım. Beyaz renkli etuval kumaş ya da gardenya olarak bulabilirsiniz bunları kumaşçılarda. Punch nakışında kullanmayı sevdiğim koton yün iplerim var. Bu sefer yılbaşı temasıyla uyumlu parlak iplerden de aldım. Ve punch iğnem var elbette. Ben daha önce yılbaşı topları için böyle bir kalıp çıkarmıştım kağıttan. Onu kumaşıma çizerek başlıyorum. Sonrasında içlerine yapacağım desenleri çiziyorum. Bunları tamamen kendi hayal gücüme dayanarak çiziyorum. Siz de burada kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz elbette. Şimdi nakışı işlemeye başlayacağım ama önce punch nakışı için aldığım bu kasnağı göstermek istiyorum. Bu böyle ikili bir kasnak, arkalı önlü. Aralarında da ayrı bir plastik daha var. Böylece kasnak elinizdeyken punch iğnesi elinize batmıyor ya da böyle masaya koyarak da punch nakışı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bence gerçekten çok kullanışlı. Ben bir market zincirinden almıştım, böyle haftalık gelen konsept ürünlerinden biriydi ama internette de bulabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi kumaşımı kasnağa yerleştirdim, punch nakışımı yapmaya başlayacağım. Önce ipimi punch iğnemi iplik geçirici yardımıyla geçiriyorum. Biliyorsunuz biz punch nakışını çok seviyoruz ve bununla ilgili birkaç videomuz var. Bir videoda da detaylı olarak punch nakışının nasıl yapıldığını anlatmıştık. O videoyu da yine kartlara ekliyorum. Detaylarına oradan bakabilirsiniz. O nedenle şimdi burada punch nakışı nasıl yapılır diye böyle çok detaylı aktarmayacağım. Direkt punch nakışını yapmaya başlayacağım. Yılbaşı konseptiyle uyumlu olması için ben parlak ipler de kullanacağım demiştim. Ben altın ve gümüş renkli 2 ip aldım. Yün ipler bunlar. Bunları birçok markada bulabilirsiniz. Diğer kullandığım ipler de yine klasik koton ipler, daha önce punch nakışlarında kullanmış olduğum. Gördüğünüz gibi bu punch kasnağı ile elim yorulmadan masanın üzerinde kasnağı koyarak direkt olarak nakışımı yapabiliyorum. Gerçekten craft adına aldığım en kullanışlı ürünlerden biri bence. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Nakışlarımı işlemeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Ben tüm nakışlarımı arkadan yapıyorum. Önden hepsinin tamamen pofuduk bir görüntüsü olmasını istiyorum çünkü. Nakışlarımı bitirdim. Şimdi bunları ayrı ayrı kesip arkalarını kapatacağım. Renk seçimlerini yine ben yılbaşı konseptiyle uyumlu seçmeye çalıştım. Siz kendi zevkinize göre renkleri kombinleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi normalde punch'ı bitirdiğimizde arkasının tamamını tutkalla yapıştırıyoruz ki açılmasın. Ben bunların arkalarını tamamen tutkalamayacağım. Çünkü sadece süs olarak kullanılacağı için o kadar da sağlam bir nakış olmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi bir tanesinin arkasını kapatalım. Öncelikle bu şekilde kenarlarını aralıklı aralıklı kesiyorum. Daha keskin bir makas alayım. Böyle aralıklı kestikten sonra da sıcak silikonumu alıp yapıştırmaya başlıyorum kenarlarını içe kıvırarak. Burada sıcak silikona direkt elinizle temas etmemeye lütfen dikkat edin. Ben biraz sakar olduğum için elime birkaç defa yaktım. Siz lütfen dikkatli olun kullanırken.
Şimdi kenarları kıvırdıktan sonra ben beyaz keçemden de arkalarını kapatmak için aynı boyutlarda bir top kesmiştim. Yine arkasına sıcak silikon sürerek keçemi düzgünce yapıştıracağım. Yapıştırmadan önce de bu süsü ağaca asabilmek için bir ip yapacağım. Sanırım paçta kullandığım yün ipten daha güzel duracak. O yüzden ondan böyle ufak bir parça kesip ucunu bağlıyorum. Ve öncelikle asacağım yere sıcak silikonla düzgünce yapıştırıyorum. Sonra da üzerine keçeyi ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi panç takısından yılbaşı toplarımız hazır. Parlak ipleri kullanmak gerçekten daha iyi oldu. Ağaçta daha güzel duracaklarına eminim. Şimdi ikinci süsümüzü yapmaya başlayalım. Şimdi ikinci süs olarak böyle ton ton sakallı bir dede yapacağız birlikte. Buna da Pinterest'te denk gelmiştik ve denemek istedik. Yapımı oldukça basit, çocuklarınızla bile deneyebilirsiniz. Öncelikle alt kısmını yaparak başlayacağız. Böyle bir pompon yapacağız. Pompon yapımını biliyorsunuz daha önce yastık yapım videosunda detaylı olarak anlatmıştık. O yüzden yine burada aktarmıyorum. O videoyu da kartlara ekliyorum. İstediğiniz zaman bakabilirsiniz. Benim böyle pompon yapma aletim var. Ona beyaz ipimi sararak başlıyorum pomponla. Şimdi pomponum gördüğünüz gibi hazır. Bu noktada dedenin şapkasını yapmaya başlayacağız. Şapkası için bir tuvalet kağıdı rulosuna ihtiyacımız var. Ben böyle rulodan 1 santim genişliğinde bir parça kesiyorum. Bu parçayı ipleri geçireceğiz. Ben altın renkli ipimden 20 santim uzunluğunda 41 tane ip kesmiştim daha önce. Şimdi onları ruloya geçireceğim. Öncelikle ipi ikiye katlıyorum ve uçlarını içinden geçirerek buraya yerleştiriyorum. Hepsinin aynı yönde yerleştirilmesi önemli, iplerin böyle güzel durması için. ...41 tane ipimi de yerleştirdim. Şimdi bir küçük parça daha ip alıyorum. Bu ipleri böyle bu son kestiğim iple sıkıcı ucundan bağlıyorum. Birkaç düğüm attıktan sonra da iplerin ucunu keserek pompon gibi görünmesini sağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi dedemizin beresi hazır. Şimdi bunu pompona yapıştıralım. Sıcak silikon da kullanabilirsiniz ya da benim gibi kuvvetli bir yapıştırıcı da olabilir yapıştırırken. Kenarlarına ben şimdi berenin yapıştırıcı sürüyorum ve pompona ekliyorum. Bir de burun yapacağım. Onun için de bir tane tahta boncuğumdan alıyorum. Tam berenin altına yapıştırıyorum.
Şimdi dedemiz hazır. Bir de bunu ağaca asmak için bir ip ekleyelim. Onun için yine altın renkli ipimden bir parça alıyorum. Yün iğnemin yardımıyla birinin arasından ipimi geçiriyorum. Uçlarını böyle bağlıyorum ve askı haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi Tonton Yılbaşı dedemiz de hazır. Son olarak keçeden bir süs yapmak istedik. Kışın keçeyi kullanmayı biliyorsunuz, biz çok seviyoruz. O yüzden de keçesiz bir yılbaşı süsü videosu yapmak istemedik açıkçası. Bu da çok basit bir süs olacak yine. İlkinde yaptığım Punch yılbaşı toplarımda kullandığım bu kalıbı kullanarak gri keçemden 2 parça kesiyorum. Bu 2 parçayı battaniye dikişiyle önce birbirine dikip arasına pamuk dolduracağım. Sonra da boncuklarla süsleyeceğim. Öncelikle battaniye dikişiyle bu 2 parçayı birleştirelim. Battaniye dikişini biliyorsunuz, biz geçen seneki videomuzda da detaylı olarak anlatmıştık. Yine o videolardan birini de kartlara ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz püf noktalarına. Bu dikiş oldukça basit. Kenarından böyle biraz mesafe bırakıp keçeye batıyorum. Sonra ipi tam çekmeden içerisinden iğneyi geçirerek çekiyorum. Bunu böyle eşit mesafelerle sürekli olarak devam ettiriyorum. Ufak bir boşluk kaldığında ise içini doldurmak için dikişe ara veriyorum. Benim elyafım bittiği için evdeki pamukları kullandım. İyice içerisini pamukla dolduruyorum. Doldurduktan sonra da dikişimi devam ettiriyorum ve tamamen kenarlarını kapatıyorum. Sonrasında ise boncuklarımı üzerine yerleştiriyorum. Burada ben yine sıcak silikon yerine kuvvetli yapıştırıcı kullanmayı tercih ettim. Çünkü silikon birazcık böyle bir katman bırakıyor. O yüzden de o katmanın görünmesini istemedim süsün üzerinde. Son olarak yine bu süsümü de ağaca asabilmek için bir ip ekleyeceğim. Gümüş dikiş ipimle bir askı yapıyorum. Evet, son süsü de tamamladık. Umarım hepsi size ilham olur ve beğenirsiniz. Bu arada takipçi sayımız da YouTube'da 2000'i geçti. Bizi takip eden ve destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Daha farklı videolar için de bizi takip etmeyi ve mutlaka bize yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden herkese mutlu ve huzurlu bir yıl dileriz. 2022 umarız daha önce geçirdiğimiz yıllardan çok daha güzel bir yıl olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.